Merhabalar. Highlight'a hoş geldiniz. Bugün meditasyon konuşuyoruz. Daha önceki videolarımızda biraz meditasyona değinmiştik. Fakat bugün istiyoruz ki meditasyonu daha derinlemesine konuşalım. Yani herkes meditasyona bir şekilde başlayabilir. Bence hatta belki bazılarına çok zor bir şey gelebilir. Çünkü ritual olarak her zaman yaptığımız bir şey değil. Ama en azından her gün ya da her anda birkaç nefes almak hepimize iyi gelebilir. Ve bu nefesi şu anda beraber yapmamızın nedeni de bu. Çünkü şimdi bu videoda bile bunun farkına varacağınızı düşünüyorum. O yüzden bir rahat, çok relax bir durumda oturalım. Hiçbir fark etmiyor yani nasıl oturmamız. Ama böyle vücudumuz kibarca, güzelce bir oturuş tecrübe etsin. Gözlerimizi kapatıp sadece derin nefes alacağız. O kadar. Alırken 1, 2, 3, 4 diye saymak başlarda kolay olabilir. Nefes alıyoruz. 1, 2, 3, 4 derin. Ve nefesi tutuyoruz yine 1, 2, 3, 4 saniye kadar nefesi içimizde tutuyoruz. Ve 8 saniyede yavaşça veriyoruz. Şimdi tekrar nefes alalım 4 saniyede. Tutalım içimizde. Nefesi verirken de olumsuz düşünceleri, yorgunluğu, kaslarımızdaki gerginliğin akıp gittiğini, kaybolduğunu düşünelim. Nefes alırken tekrar içimize ışık dolduğunu, huzur dolduğunu, mutluluk çektiğimizi düşünüp nefesi verirken de bütün gerginliğin yavaş yavaş gittiğini düşünerek nefes alıştırması yapabilirsiniz. Başlangıç olarak meditasyonda hep söylenen geçmişi, geleceği bırak, anı düşün denilmesini biraz daha derin konuşalım istiyorum Sema. Hiçbir şey yapmayacağım. Meditasyon asıl amacı hiçbir şey yapmamak. yapmamak. Meditasyonda hiçbir şey yapmamak nasıl olur? Nasıl hiçbir şey yapmayız? Tamam. Şöyle açıklayayım. Aslında meditasyonda genel olarak ruhumuzu ya da vücudumuzu rahatlatmaya çalıştırıyoruz. Rahatlatmaya dediğimiz ne oluyor? Şöyle bir şey. İnsanlar hissederek de yaşıyor, düşünerek de yaşıyor ve aradaki denge kaybı, yani sürekli düşünerek yaşayıp da hissetmelerimizi bırakmak bizi şu anki keosa girdiği duruma getirmiş. Meditasyonda bunu geri almaya ve hissetmeye çalışıyoruz. Yani bir şekilde kafamızı susturmak değil, dinlememeye çalışıyoruz. Bunu da genel olarak ilk başta beden olarak, fiziksel olarak vücudumuzu rahatlamakla başlanıyor. Anı yaşıyorum. Evet. Hayır. Biraz daha beklemeliymişiz. Şu anda birkaç nefes bile alarak vücudumuzun ne kadar rahatladığını hissettik. Yani şöyle bir şey var. Hatta bu nefesler bile nefese odaklanarak alınması bir vücudumuzu rahatlatıyor. Biz bedenimize, fiziki vücudumuza tekrardan dikkat etmiş gibi oluyoruz. Ve gerçekten bu vücudun bizden isteyeceği şey sadece budur. Onu biraz görmek, bu kadar. Fark etmek. Evet, fark etmek. Meditasyonda da genel olarak zaten bu amaç için bir sürü çekilen videolar var. Sadece frekans videoları ya da rehberli videolar, hepsini kullanabilirsiniz. Çok iyi bir şeyler var. Ama amaç ne diye şöyle bir şey var. Biz düşünüyoruz, sürekli fikirlerimizi görüyoruz. Şu şekilde bir treni görelim, hızlıca geçiyor ve biz sadece onun vagonlarını görüyoruz. Yani bir fikir geliyor boş bir yerden, gidiyor, başka fikir geliyor yine boş bir yerden ve yine de boş bir yere gidiyor. Meditasyonda bunu
Zihni, bir kere bunu söyleyeyim. Zihin ve düşünmeyi kapatmak olmaz. Yani ben zihnimi susturamam. Neden? Nasıl ki kalbini susturamazsın, nasıl ki böbreğini çalışmamaya yapamazsın, fikrini de susturamazsın çünkü onun da geneli o, çalışmasının yöntemi o. Ama nasıl ki böbreğinin çalışmasına dikkat etmiyorsan, fikirlerine de dikkat etmeyebilirsin. Nasıl? Hissederek ya da daha kolay bir şeye odaklanarak. Mesela meditasyonda en önemli ve en önemli dediğim değil de daha çok en kolay, en accessible şey nefesi gözlemlemektir. Çünkü her zaman bu nefesi alıyoruz, veriyoruz. Sadece nefese dikkat ediyoruz. Nefesi burun girişlerinde, boğazda ya da çıkışında çok iyi bir şekilde hissetmek olur. Şu an nefes aldım. Şu an kalbim atıyor. Şu an nefes veriyorum. Gibi. Evet. Buna odaklanmak. Aynen, ve bunu gözlemlemek. Ya da elinizde bir his var. Bu şekilde, yani birbirinize bir şey hissediyorsunuz. Bir şeye dokunmakla onu hissediyorsunuz. Bunların hepsi sizin vücudunuzu düşünmekten, yani düşünmeye dikkat etmekten çevirip de başka bir şeye odaklanmaya getiriyor. Ve o yüzden fikirler hala orada duruyor. Hiçbir problem değil ama daha siz görmüyorsunuz o fikirleri. Şöyle düşünün, buradan vagonlar geçiyor, sizin yüzünüz bu tarafa bakıyor. Bu tarafa baktığı için daha bunlar sizi rahatsız etmiyor. Bunu biraz da chemistry olarak açıklamak istiyorum. Yani nasıl oluyor da fikir ve hissetmek farklılık yaratıyor vücutta. Şöyle bir şey var. Kuantum yeni bir field ve yeni dediğimde yani en azından 10-15 senelik bir field'dir ama daha açık bir şekilde yeni zamanlarda çok viral olmuş bir field'dir. Şöyle bir şey orada açıklanıyor. Vücudumuz her anda bir şey hissederek. Mesela ayağınızın altını hissedin. Çoğu kişiye belki bu garip gelebilir ama yani olmayan bir şey değil. Çok kolaylıkla bunu hissetmek olur. Bunu hissettiğinizde, elinizde bir şey hissettiğinizde, hatta bir serin hava gelişini yüzünüzde ya da vücudunuzda nasıl bir dokunuş yarattığını hissettiğinizde, derinizdeki olan elektronlar bir pulse olarak beyne nöronlar yoluyla aktarılıyor. Ve bu bizim vücudumuza bir enerji katıyor. Ama zihin ve fikir çalıştığında bu enerjiyi tüketiyor. O yüzden belki siz saatlerce oturmuşsunuz, hiçbir şey yapmamışsınız ama düşündüğünüzden dolayı enerjiniz Normal. gitmiş ve hatta acıkmış hissediyorsunuz. Çünkü gerçekten o enerjiyi alıyor. Hatta bazıları şöyle bir şey soruyor. Diyor ki nasıl oluyor maklar saatlerce oturuyor ve bir şey yemeden? Bu insanlar düşünmüyorlar ki o enerji gitsin. Ve sürekli hissettikleri için kendileri o enerjiyi vücutlarına kattıkları için daha acıkma hissi de almıyorlar. Bu biraz farklı bir konu da sadece. Açtım altında. O yüzden meditasyonda da aslında bu yöne yöneliyor. Daha çok hissetmek, daha çok anda olmak, şu anda yani bu noktada, bu anda olmak. Çünkü şöyle bir şey var, eskiden olan her şey geçmiş, değiştiremezsin, olmuş bitmiş. Sonraki gelecek her şey de olmamış, bilmiyorsun, her türlü bir şey olabilir. Ama andasın, anı yaşa ve anı gör. Meditasyon da aslında buna yöneltiyor. Sen nasıl düşünüyorsun? O tabii ki işte ayağını dokun, rüzgarı hisset demen çok güzel ama da çok fazla duyu var aslında bizim farkında bile olmadığımız. Mesela yer çekimini hissetmek de bir duyudur. Vücudunun ağırlığını, atmosferin basıncını hissediyor olmak. Bütün duyuları açmak aslında. Yani yeter ki o zihnine gelen fikri düşünmek yerine o anda kalabilecek, seni o anda tutabilecek bir şeye tutunmak.
Bu tabii ki sadece meditasyonda da değil, gün içinde de her an yapmamız gereken bir şey aslında. Bir kahve içerken kahveyi hemen yutmadan ağzında biraz tutmak, o tadı alıp onun tadını alırken anında kalabilmek. İşte ne bileyim, bir parfüm sıktın, diyelim ki işe gidiyorsun. O parfümü bir çekip böyle birkaç saniye orada kalabilmek. Tüm duyulara yönelik olarak e, hem bedenle teması, hem zihinle teması, hem de hayatla teması artıran bir iki saniyelik minik anlar gün içinde de yapılmalı bence, meditasyon dışındayken de. Ya da işte arabada giderken dediğim gibi hafif bir rüzgarı teninde hissediyor olmak, ona odaklanmak insanın hayatını çok çok değiştiren, zihin yapısını bir anda değiştirip seni daha üst bir farkındalığa eriştirecek şeyler. Çünkü çocukluğundan beri takıldığın şeylere takılmak yerine o anı yaşadığın zaman e, müthiş bir değişim yaşıyorsunuz. İlk başta olmasa da sonradan insan, benim zihnim nereye gitmiş? Yani ne olmuşum ben? Nereden nereye gelmişim? Ben fark etmemişim bile. Dersiniz eğer bunu yaparsanız. Aynen. Ben bir şey ekleyeceğim. Bu belki daha çok meditasyon rehberliği yapan videolarında bulunan bir şey. Aslında fikri gözlemlemekle meditasyonda, yani oturuyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz, vücudunuzun bölge bölge rahatlatıyorsunuz ve bu bölge bölge rahatlattığınızda aslında şöyle bir şey var. Mesela cildini hissediyorsun ve his olarak nerede bir rahatsızlık varsa onu sadece rahatlatıyorsun. Ondan sonra oturuyorsun ve şöyle bir şey düşünüyorsun. Beyin olarak önümde ve bakıyorum fikirler nasıl geliyor. Boş bir yerden fikir geliyor, duruyor ve onu yorumlamadan bırakıyorsun. Bu şekilde aslında birincisi olarak fikirlerin boştan gelip boşa gitmeyini gözlemlemişsin. İkincisi bu fikirlere hiçbir bakış amacım ya da hiçbir tarafı seçmeden sadece bir dizi gibi izlemişim. Bu meditasyonda yapılan iş genel olarak hayatta da çok olayları sadece bir dizi gibi izlemeye insanı daha rahat yönetiyor. Ben öyle düşünüyorum. Hatta şöyle bir fikrim de var. Yani farklı dinlerde farklı şekilde ibadet olayı var. Ve bu ibadet aslında bir anda her şeyden kopup, hayattaki geçen her şeyden, dünyadaki olan her şeyden kopup bir kendimize doğru bakmaktır. İsterse namaz olarak olsun, isterse meditasyon olarak olsun, yani her türlü, her şekilde olduğunda önemlisi olan bazen gün içerisinde olaylardan kopup ve sadece kendimize odaklanmayı düşünmektir. Anda kalmaya çalıştırmaktır. İlk başta da zorluklar olabilir. Yani insanlar sürekli ilk bir şey başladığında ben doğru yapıyor muyum, doğru yapmıyor muyum diye bir soruları var. Sence nasıl bu konu? Şöyle, meditasyona birisi zaten başlıyorsa hayatında çok huzurlu, çok mutlu olduğu için başlamaz. Yani bir hayatında zorluklar, geçmişte unutamadığı anılar, bir takım onu zorlayan şeyler olur ki o araştırsın, ben bundan nasıl geçebilirim, bunu nasıl aşabilirim. Öyle gelir insan zaten meditasyona. O yüzden başladığı anda her insanın yani sanıyorum ki unutamadığı geçmiş anıları, travmaları, bir şeyleri vardır. O an hayatında bir zorluk vardır. O, dediğim gibi, o zorluğun olmasının sebebi de zaten sen çıkamayacağını anla o zorluktan da meditasyona daha yaklaş diye verilen bir şey aslında, öyle düşünüyorum. Benim kendi açımdan meditasyona başladığımda en zorlandığım şey geçmişteki anıları takılmamak. O anılar, çünkü o anıda değilim, tamam andayım desem bile başka anı geliyor. Onu değil desem de başka anı geliyor ve ben şu anki zihin yapımla fark ediyorum ki insanlar tüm gün boyunca sadece meditasyonda veya
geçmişteki bir anı aklına geldiğinde değil, tüm hayatı boyunca sürekli geçmiştedir. Anı aslında gelemez. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki önümde benim erik var. Ben erik yiyeceğim. Eriği yerken ben daha önceki yediğim erik deneyimlerini, aldığım erik tatlarını hatırlıyorum. Onu düşünüyorum. Aslında o eriği o anda yemiyorum. Geçmişteki yediğim erikleri düşünüyorum. O yüzden gün içinde dahi bir şeyi deneyimlerken ben bir erik yiyorsam bile bu eriği sanki hiç daha önce hiç yememişim. Hiç tadını bilmiyorum. Tadı ekşi mi, tatlı mı, acı mı hiç bilmiyorum ve nasılmış diye ilk kez tadıyormuş gibi tatmak insanı geçmişe dair, geçmişteki anılara dair bir kontrol sağlar ve sen bütün günü böyle yaşarsan meditasyona geldiğinde de geçmişteki anılarını daha kolay kontrol edebilirsin diye düşünüyorum. Çok iyi. Ben şöyle bir şey ekleyeceğim buna. Çok güzel anlattın zaten. Bence meditasyonda bir X-ray gibi düşünelim. Hı hı. Vücudunuzu duygu olarak, ruh olarak, beden olarak bir üstten aşağıya prop olarak geçiyor. Nerede bir arıza varsa bip bip çalıyor. Ve önemli olan şey de budur. Meditasyonda olduğumuzda sürekli bir şey çözmeye çalışmayalım. Çünkü asıl bilgi bize evrenden gelen bilgi ya da iç olarak, intuition olarak anladığımız şey kafadan gelmiyor. Yani şöyle bir şey var. Biz tüm sorularımızın cevaplarını ruh olarak biliyoruz. Ama o kadar konuşuyoruz ki fikir ve zihin olarak bunları göremiyoruz. Bunlar bir sustuğunda o asıl ve gerçek cevaplar çıkıyor ortaya. Meditasyonda da bir şey yapmadığımız anda yani hiçbir şeye çaba göstermediğimiz anda, sakin olduğumuz anda zihin de kendi kendine sustuğu için, sustuğu değil de yavaşladığı için asıl cevaplar ortaya geliyor. Ve hatta şöyle ben söyleyebilirim, bence çok güzel artistik eserler, çok güzel kompozörlerin yazdığı müzikler ya da tiyatrodaki yapılan olan nareler, Sanat. evet, bunların hepsi bu zamanlarda yazılmış. Yani fikrin susup da kalbin hissettiği anda. Meditasyonda da yapılacak amaç sadece budur. Yapılmamak, bir şeye çaba göstermemek, bir sakin olup bakmak, bir sakin olup sadece anda kalmak. Bunu çok iyi bir şekilde çocuklar yaşıyor ve yapıyor. Belki 2-3 yaşına kadar biz onları sürekli manipüle edip değiştirmediğimiz zamana kadar. O yüzden de çocuklar her an mutlular. Mesela bakarsın 2 tane çocuk oturmuş, tartışmış, birbiriyle öyle bir küsler ki 5 dakika sonra bunlar öyle bir birbiriyle oynuyor ki. Neden? Çünkü o an orada kaldı. Onu kendileriyle Onun taşımadılar. çünkü geçmiş algısı o kadar fazla Aynen. değil, egosu o kadar yok. Gerçekten o şekilde ve biz de onu yaşamışız. Sonuçta biz de hepimiz bir çocuktuk yani ilk baştan böyle değil. Süt içerek büyüdük. Değil mi? Ama şöyle bir şey var. Biz de onu yaşadığımız için onu biliyoruz. Sadece o kadar kendimizi değiştirmişiz, o kadar kendimizi kurallara göre ya da başkalarına kabul etmeye göre değiştirmişiz ki o anda kalmayı unutmuşuz. O yüzden sustuğumuzda, meditasyonda sakin olduğumuzda onların hepsi ortaya geliyor ve daha mutlu bir yaşam bizim için sağlıyor. Ben öyle düşünüyorum. Söylediğim gibi de bu konu yani birisinin başladığında sadece hangi yönler daha zor, hangisiler daha kolay diye değil. Meditasyonda zorlanmak değil, rahatlanmak amacıdır. Hatta bazen bazıları şey diyor, meditasyona gelip de uyuyorlar.
Evet. Çünkü başlarken uyuduk. Hiç problem değil. Uyuyayım çünkü o bile iyi. O uyku bile iyi çünkü kafa rahat rahat yeni rahatlanmaya alışık oluyor. Zevk alıyor. O yüzden uyuyor. Bırakın uyusun. E, Çaba göstermeyin bir şeyin değişmesine ya da kendimi gözlemleyeyim. Benim ne tarafta problemim var, neyim var. Yok. Bırakın. Kendisi gösterecek. Cevaplar size gelecek. Siz sadece rahatlayın. Sadece anda kalın. Bunu da bir şey hissederek, nefese odaklanarak, daha kolay bir şeylerle zihni meşgul ederek buna erişmek olur. Yani insan bir süre bunu yaptıktan sonra da şöyle bir şey bekliyor bu arada. Hani anda kaldım, tamam, ne oldu? Yani andayım şu an, ne oluyor? Şimdi ne olacak? Ben öyle yapıyordum ve yavaş yavaş yeni anlıyorum. Meditasyonda neden anda kalmak gerekiyor? O hiçbir şey yapmadığınız, düşünmediğiniz ve inadına geçmişte değil de anına geldiğiniz zaman da aslında kocaman bir boşluk bırakmış oluyorsunuz zihninizde. Başka bir şeyleri alabilmek için, başka bir şeylerin farkına varabilmek için, ne bileyim, hayattan huzuru, sevgiyi, mutluluğu alabilecek, hani böyle tezgahın boşaltılması gibi. O kadar boşaltıyorsun ki başka bir şeylerin gelmesine, daha yeni olan, daha güzel olan şeylerin gelmesine yer açmış oluyorsun. Yaptığınızda anda kaldım yani, ne oldu şimdi diyebilirsiniz ama bu sadece bir egzersiz. İşte kas yapmak gibi, değil mi? Her gün ağırlık kaldırıp her gün koşmak gibi bir egzersiz. Gitgide bunu yapa yapa öyle bir yetenek kazanacaksınız ki gün içinde de siz bu hayatı meditasyonda değil, gerçekten maddi hayatı yaşıyorken de bir şeye öfkelendiğinizde diyeceksiniz ki dur bir nefes alın. Bir şeye çok hüzünlendiğinizde, çok kederlendiğinizde, bir şeyden çok korktuğunuzda da dur diyeceksiniz ve farklı olanı görmeye, o olumsuz duygunun yanında olumlu olan duyguyu da alabilmeye yer açabilecek kapasiteniz olacak. Meditasyon işte böyle bir şey. Yavaş yavaş kazanılan bir, nasıl diyeyim, daha sağlıklı bir zihine kavuşmanın egzersizini yapıyorsunuz aslında meditasyonda. Amaç da dediğim gibi yer açabilme yeteneği olarak görüyorum ben. Buna benim eklemem bir küçük şey var. O Hiçbir da şey şöyle. yapmayın. Yok, kendinizi bir ışık gibi görün. Çünkü gerçekten herkesin içinde bir güzel ışık var. Ve o kadar üstüne toz, kir, farklı şeyler oturmuş. Buna bir şey eklemeye gerek yok. Sadece bırakmaya gerek var. Yani silinmesi gerekiyor. Dediğinin gibi yer açmaya gerek. Meditasyonda kendinize bir şey eklemiyorsunuz. Aslında ekstra olan şeyleri bırakıyorsunuz. Çünkü gerçekten böyle oluyor. Maharaji'den sorulan bir soru var bu konuda. Sen meditasyondan ne elde ettin? Adam buna cevabı bu. Ben meditasyonda neleri bıraktığımı öğrendim. Bir şey elde etmek değil de bırakabilmemi öğrendim. Onu bıraktığınızda aslında genel hayatta da öyle oluyor. Ne zamanda hangi iş yerini bırakmam gerekiyor? Ne zamanda hangi kişinin söylediği bir sözü bırakmam gerekiyor? Ne zamanda hangi kişiyi genel olarak bırakmam gerekiyor? Bunların hepsini daha kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ve hatta meditasyon bence bunu da sağlıyor. Bir şey olarak fikir şeklinde yaşanmıyor da his olarak yaşanıyor. Mesela insan sinir olabilir. Bir problem değil. Ama o siniri sadece kafasında tutarsa sürekli düşünce olarak kalacak. Hissederse tamam, bir şey gibi olur. Şu anda kalbimde bir sinir hissediyorum. Hissediyorum. Onu hissettikten sonra geçiyor. Çünkü vücutla hissediyorsun. Kafanda bir bastırılmış bir şey gibi kalmıyor ki sürekli konuşsun. Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz ve zevk alıyorsunuz bizim sohbetimizden, bizim için bugün şöyle bir şey yapın.
bir yudum suyu içerken suyu ilk kez içiyormuş gibi. Aynada yüzünüze baktığınız zaman sanki teninize ilk kez dokunuyormuş gibi bir ilkleri yaşadığınız gün olmasını diliyorum. Bu geçmişle geleceği anda kalmak için kenara attığımız zaman benim farkındalığım şu oldu. Aslında geleceğe dair düşünceler de geçmişe dair düşüncelermiş. Aslında hiçbir insan gelecekte kalamaz. Zaten çoğu insan da geçmişte yaşıyor bu arada. Yani ne demek istiyorum? Gelecekte eğer şu olursa diye bir diyelim ki gelecek kaygın var senin. Ya şu iş olmazsa diye düşünüyorsun ya. Sen onu düşünme sebebin ne? Geçmişte kötü ona benzer bir olay yaşamışsın. Ya ben onu tekrar yaşarsam diye düşünüyorsun. Aslında sen yine geleceği değil, geçmişi düşünüyorsun. Ve çoğu insan dediğim gibi geçmiştedir. Böyle meditasyona başlarken hocaların söylediği geçmişe ve geleceğe dair düşünceleri aklınızdan silin, anda kalın derler ama ben yeni fark ediyorum. Geleceği düşünerek yapılan meditasyon çok ileri seviye. Ben şu an onu yapamıyorum. Çoğu insanın gelecek düşüncesi de dediğim gibi gelecek değil, geçmişe dair fikirlerin gelecekte de olup olmayacağına dair düşüncelermiş. Ve gelecek düşüncelerinizin de aslında geçmiş olduğunu ve her gününde geçmişte yaşadığınız bir gün olduğunu fark etmeniz için bunu eklemek istedim. Ben de bir küçük nokta geçeceğim. Aslında bu science olarak ispatlanmış bir konudur. İnsanların %95, az bir rakam değil, %95 fikirleri geçmişe dahil ve gereksiz fikirler olarak algılanmış. Yani şöyle düşünün, o 5 desin de geçelim, %5'i belki iyi olabilir diye. Tümünü bırakalım. Yani %95'i işe yaramıyorsa gerisi de gelmesin. Gerek yok o 5'ine. Tamam mı? Ve şöyle bir şey de var. Yani bazen insanlar bunu soruyor. Ben geleceğe dair düşünmezsem nasıl geleceğimde bunu yapayım falan yapayım. Hayır, meditasyon bu değil. Mesela geleceği dahil bu düşünmeyi. Birinci olarak ben eğer %100 kendim şu andaysam, şu an yaşıyorsam, şu andaki olan soruların da cevaplarını biliyorum. Çünkü şu andayım. Gelecekteki giden kişi de şu anki kişiyle aynı değil. O yüzden gelecekteki kişi de her türlü gelecekteki olan bir probleme dahil ya da bir anxiety'ye dahil, ne oluyorsa, bir sorunu varsa o zaman kendisi çözebilecek. Neden? Çünkü yine kendisi %100 orada. Bizim genel olarak geleceğe dahil düşündüğümüz şeyler gerçekten olmayan bir şeylerdir. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir kişiyle evde bir şey konuşuyoruz. Ya böyle olmazsa, ya alacağım bir şeyde falan olursa ya da böyle kötü bir mal almış olursam, problemli bir şey olursa, bir eskiden düşündüğümüz farklı konuları sadece özet olarak şu an bir düşünelim. Gerçekten ne kadarı gerçekleşmiş? Annelerin yaşadığı çok genel bir örnek var. Mesela telefonda arıyor, çocuğu, kızı, oğlu cevap vermiyor. O çocuğun büyük ihtimalle bir kaza geçirip hastanede olması gömülmesine kadar gidiyor yani. Ne olacak diye. Sonra çocuk arıyor, diyor mesela, anne duştaydım. Ne kadar gerçekleşti o fikirler? Hiçbirisi. Bizim de çoğu düşüncelerimiz öyle bir düşünceler. Çünkü korku, geleceğe dahil olan bir korku var. Yani anxiety olarak, onun worry olmak onun için aslında enerjini tüketen bir şeydir. Bize kötü şeyler ekleyen bir şeydir. Enerjimizi tüketip de bizi yıpratan bir şeydir. Ve sürekli biz bu düşünceleri düşünüyoruz. Yani pozitif değil, negatif ve aynı zamanda korku amaçından, korku tarafından gelen bir düşünceleri düşündüğümüz için sürekli kendi enerjimizi tüketip kendimiz kendimize dünyanın en büyük kötülüğünü yapıp yıpratıyoruz. Meditasyonda da bunu yapmamaya
karar veriyoruz. Herhangi bir geçmişle gelmişsek, dediğin gibi herhangi bir problem amacıyla ya da bir şey yaşadıysak bile ve buraya geldiysek bence bunu duyanlar ve bunu yapanlar meditasyon konusunu gerçekten kendilerinle bir gurur duymaları gerekiyor. Çünkü şu anki yaşadığımız yani Kali Yuga olarak geçiyor bu devir. Öyle düşünülüyor. Belki doğrudur, belki doğru değildir. Bilmiyorum. Ama en enerji tüketimi yüksek olan, vücut enerjisinin tüketimi yüksek olan ve en yıpratan, en karanlık enerjisinin yüksek seviyesinde olduğu bir durumda olan bir devirdeyiz. Ki aynı zamanda da ne kadar bu karanlık büyüyorsa ışığa doğru istek de o kadar büyüyor. Yani meditasyonu istemek ya da daha ten olarak, vücut olarak, ruh olarak rahatlamayı istemek de onun aksi bir enerjidir. Ve onu istek de bence çok güzel bir şeydir. O yüzden şu anda herkes bunu izlemeyenler de sadece haberleri olmayacak. Kendilerine gurur duymaları gerekiyor. Çünkü bu ışığa doğru ve bu kendimize gerçeğe doğru gitmeyi sonunda fark etmişiz. Bunu fark ettiğimiz için de evren daha güzel davranmaya başlıyor. Daha güzel dediğimizde her zaman tabii de güzel davranıyor ama şey gibi oluyor. Kendine diyor ki sonunda anladı. Sonunda anladı ki tüm sorular ve tüm çözümler kendisinde, kendinden başka bir yerde değil. Ve bunu da sadece sakin olarak o soruların cevabı ya da çözümleri bulmak mümkündür. Sen meditasyonu anlatırken hep böyle hiçbir şey yapmamak diye anlatmayı seviyorsun. Ama ben çok öyle görmüyorum. Bir şey yapıyorsun. Yani hiçbir şey yapmamayı anlatarak meditasyonu anlatıyorsun ama meditasyon gerçekten bir şey yapmaktır. Ben şöyle hayal ediyorum onu, işte bir akıntı, akarsu var, nehir var diyelim ki. Meditasyon yapmayan her insan hayatını kontrol edebilmek için, doğru karar alabilmek için, geleceğini doğru planlayabilmek için nehrin akışının tersine doğru yürüyordur. O çok yorucu bir şey. Çok ızdırap dolu bir yaşam. Yani suya karşı suyla savaştığın bir şey. Meditasyon dediğin şey de kendini suya tamamen bırakıp akıntıyla beraber gitmek, akışa bırakmak dedikleri şeyi ben böyle hayal ediyorum. Nehirde kendim... Ya hayır, hiçbir şey yapmak değil. Kendini bırakmak da bir şeydir. Bir şey yapıyorsun yani. Kendini bırakıyorsun. Ve şöyle bir yere geliyorsun, dediğin gibi kendini bıraktığın anda o nehirle beraber, suyun gücüyle beraber aktığın zaman evren nihayet anladı yani teslim olmayı. Nihayet anladı dışarıdaki hiçbir şeyi kontrol edemeyeceğini diyor ve sen bu sefer içeriden kontrol etmeye başlıyorsun. Yani dışarıdan fiziki olarak suyun akışını kontrol etmek yerine suyla beraber akarak suyun yönünü içeriden kontrol etmeye başlıyorsun. Öyle bir yere geliyor ve bence iç kontrolü öğrendiğin bir şeydir meditasyon. İçeriden dışarıyı kontrol etmektir diye düşünüyorum ben. O yüzden bence maddi bir şey yapmak yerine maneviyatla bir şeyleri çözmektir. O yüzden de bir şey yapmak bence meditasyon. Yani hem kontrolü bırakmak, hem teslim olmak, hem akışta kalabilmek, hem de içeriden dışarıyı yönetmektir meditasyon. Öyle görüyorum. Çok güzel bir şey. Ben bir şey sormak istiyorum sana. Evet. Senin şu anki hayatında şu anda en önemli yapılacak bir şey nedir? Senin için yani. İlk yapılması gereken önemli şey İlk mi? yapılması gereken değil. Şu anda, bu anda yapılıyor ve sana çok önemlidir.
Ya zorla bana bunu söyletmek için. Şöyle bırak. Ama bu çok tuzaklı bir soru. Diyeceğim tabii ki hiçbir şey. Hiçbir şey. Aslında şöyle bir şey. Bunu bir düşünelim. Diyelim ki biz mesela çok güzel bir yaşam istiyoruz. Ev istiyoruz, araba istiyoruz, bilmem ilişki istiyoruz. Ne. Hı Okay. hı. Kalbiniz çalmazsa, bunların hepsi olursa olur mu? İster misiniz? Yani birisi daha kalbi çalmıyor ya. Yani vefat ediyor ya. İlişkisi olsun da orada dursun. Arabası da orada dursun. Evi de orada olsun. İşine yarayacak mı? Yaramayacak. Kalbinin atışı için, aldığı nefes için bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Kendisi yapılıyor. Ve dediğin o iç kontrol de aslında aynı bir şeydir. Kendisi yapılıyor. Biz de dışarıda kontrol etmemeyi öğrenen, yani aslında force'tan güce geçmektir, power'a. Zorla başka şeyleri kontrol değil. O kadar güçlü ki hiçbir şey kontrol etmeye ihtiyaç duymuyor. Öyle bir duruma geçtiğinde dediğin gibi bir şey yapıyor. O yaptığı şey de aynen kalbinin atışı gibi, kulağının duyması gibi, konuşması gibi ya da nefes aldığı gibi kendi kendine geliyor. Kendi kendine dediğimizde belki şöyle bir his var. Çünkü ben yapmıyorum. Bu geliyor. Ben yani nefesimi tutabilirim, doğru. Ama kalp atma. Ne yapacağım, kalp atma. Öyle bir şey yapamam. O iç güçtür. Benim içimdeki asıl o e, yani benim gerçek vücudum orada ve onu yapıyor. Diğer şeyleri de yapacak. Ve ben meditasyonda yaparken ya da yapmayarken herkesin kafası karışacak, yapıyor. Neyse, bu durumda onu öğreneceğim. Sema'nın aslında sorusunu size de soralım ve yorumlarda siz de cevap verin. Anda kaldığınızda yapmanız gereken en önemli şey, tek şey nedir? Var mı öyle bir yapmanız gereken bir şey anda kaldığınız zaman? Diyelim. Bu haftalık bizden bu kadardı. Başka konular için bize yazmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.